İran bir balistik füze fırlattı. Füze Türk hava sahasına yöneldi. Türkiye'ye düşeceği belli oldu ve bu füzeyi NATO unsurları engelledi. Yani ABD'nin attığı antibalistik füzeyle vuruldu. İyi de neden bu iş çelik kubbe yapmadı? Hani bizim katmanlı hava savunma ağımız vardı? Nerede bizim siper hava savunma sistemimiz? Bugüne kadar anlatılanların hepsi birer balondan mı ibaretti? Bu konuya aslında girmeyi düşünmüyordum. Çünkü yoğunluktan dolayı 1-2 gün kadar video yayınlayamadım. Bu süreçte de zaten konunun yeterince konuşulmuş olduğunu düşündüm. Ama dün attığım videoya hala İran'ın balistik füzelerini çelik kubbe niye vurmadı? Madem çelik kubbe anlattığın kadar iyiydi, niye o füzeleri NATO vurdu gibi yorumların geldiğini ve sayıca da az olmadığını gördüm. Yine de üzerinden zaman geçtiği için bu konuyu konuşma niyetim yoktu. Ama sonra YouTube'da bir arama yaptığımda gördüm ki bu konunun detaylıca anlatıldığı bir video yayınlanmamış. Yani televizyonda filan tartışma programlarının aralarında bu konunun konuşulduğunu gördüm ama YouTube'a özel bir çalışma yapılmamış. O yüzden bu videoyu hazırlama gereği duydum. Şimdi bu soruyu bir ele alalım. Her zaman yaptığımız gibi öyle pencereler açarak bakalım ki kafanızda hiçbir soru işareti kalmasın. Öncelikle bahsettiğimiz olay 4 Mart çarşamba günü yaşandı. Kürecik'teki NATO radarı 23.30'da İran'ın batısından yükselen bir balistik iz tespit etti. 2 dakika sonra radar bunun balistik füze karakteristiği sergilediğini kesinleştirdi. 23.35'te balistik füzenin Hatay taraflarına yöneldiği belirlendi. Yani fırlatılmasından 5 dakika sonra nereye yöneldiği belirlenebildi. 23.38'de Doğu Akdeniz'de devriye görevinde bulunan bir ABD destroyeri engelleme için düğmeye bastı. Bu gemi Aegis balistik füze savunma sistemiyle donatılmış bir gemiydi. Fırlattığı mühimmat 23.42'de atmosferin dışında yani uzayda balistik füzeyi vurdu. Bundan 13 dakika sonra da Hatay'ın 4 yol ilçesinde meskun mahallenin dışına önleyici füzenin parçaları düştü. Hatay'a düşen parçalar incelendi ve ABD'nin savaş gemisinin bu balistik füzeyi engellemek için SM-3 füzesini kullandığı belirlendi. Bu yapılabildi çünkü Hatay'a düşen füze parçaları imha edilen İran füzesine ait değildi. Onu önlemek için fırlatılan SM-3 füzesinin ayrılan ikinci aşama motoruydu. Yani İran'ın fırlattığı ve Türkiye'ye yönelen bir füze NATO unsurları tarafından hem de uzayda imha edildi. Olası bir felaket bu şekilde engellendi. Bu konuda da iki önemli soru oluştu. İran gerçekten Türkiye'yi bile bile hedef almış olabilir mi? Ve neden çelik kubbe dururken bu füzeyi NATO'nun sistemleri engelledi? Biz önce olayın stratejik boyutuna bakalım. Yani İran gerçekten bile bile Türkiye'yi hedef almış olabilir mi? Şimdi burada iki ihtimal var. Konuyla ilgili açıklamalar yapılmış olsa da elbette çok net ifadeler kullanılmıyor. Çünkü ancak ihtimaller üzerinden konu eline alınabilir şu anda. Sadece bütün bu ihtimallerin özeti olarak baştan söyleyebileceğim tek bir şey var. İran'ın bile bile Türkiye'yi hedef almış olma ihtimali yok. Hangi ihtimaller var derseniz, birincisi esas açıklanan ihtimal. Yani füzenin rotasından sapmış olması. Füzeler rotalarından sapabilirler. Bu gayet doğal. Arıza yapabilirler. İran'ın fırlattığı balistik füzelerde havadayken bir anda dönüp Tahran'ın kendisini vuran örnekler gördük. İsrail'in hava savunma füzelerinin fırlatıldıktan sonra İran'ın balistik füzelerine gitmek yerine dönüp Tel Aviv'de bir yere çarpıp patladığını da gördük. Yani füzelerde arızalar yaşanabilir. Bunda bir sıkıntı yok ve mantıksız da değil. Bu iddiaya göre İran füzeyi Girit'teki ABD unsurlarını vurmak için fırlattı. Ama havada rota arızası yaşandı ve füze Türk hava sahasına girdi. İkinci ihtimal yerel unsurların aldığı hatalı bir karar ihtimali ya da manipüle edilmiş bir karar ihtimali. Biz her ne kadar İran'ın İsrail'i vurduğu görüntüleri daha çok görsek de ve bunlarla daha çok ilgilensek de işin bir de şu yönde var. İsrail ve ABD de İran'ı çok ağır şekilde vuruyor. Ciddi hava saldırıları yapılıyor. Hatta şu an daha çok zarar gören taraf İran. Bu yüzden de İran'da komuta kontrol mekanizmasında ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Merkezi otoriteyle ara ara belli bölgelerin iletişimleri kesilebiliyor. Böyle durumlarda komuta kontrol zinciri kırıldığında sahadaki birimler karar alabiliyor. Türkiye'nin üzerine düşürülen balistik füze böyle bir kararın sonucu olabilir. Daha da önemlisi İran'da Mossad'ın nasıl cirit attığını biliyorsunuz. Böyle yerel bir birime sızıp verilen kararı manipüle etmiş olabilirler. Çünkü Türkiye'nin İran'a karşı savaşa çekilmesi ABD ve İsrail'in ellerini ovuşturarak ve ağızları sulanarak bekleyeceği bir ihtimal. Yani kısacası İran'ın merkezi otoritesinin Türkiye'yi veya Türkiye'deki bir NATO üssünü vurmak istemesi ya da buna kalkışması gibi bir ihtimal benim için milyonda bir ihtimal bile değil. Tamam, şu anda 6-7 tane Arap ülkesini aynı anda vuruyorlar ama emin olun 6-7 tane Arap ülkesini aynı anda vurmak Türkiye'yi vurmakla kıyaslanamayacak kadar basit bir hareket. Bunu ne İran ne de başka bir güç göze alamaz. Peki gelelim şimdi esas soruya. Bu soru önemli. Bana yorumlarda sürekli geliyor. Neden bu balistik füzeyi tespit ettikten sonra çelik kubbe değil de NATO unsurları imha etti? Bunun aslında sebebi çok basit. Bu soruyu soranların bir kısmının da bu sebebi bildiğini düşünüyorum. Çelik kubbe derken kastedilen elbette siper sistemi. Çünkü uzun menzilli yüksek irtifada önleme yapacak olan sistem siper. O yüzden çelik kubbe değil de doğrusuyla yani siperle devam edelim. Siper aşama aşama geliştirilen bir hava savunma sistemi. Öncelikle Siper Ürün 1 geliştirildi. Bu 100 km
kilometre civarı menzile ve 20 kilometrenin üzerinde de irtifaya sahip. İlk versiyonunda uçaklara, İHA'lara, seyir füzelerine yani hava soluyan tehditlere karşı etkili ve şu anda da envanterde. Ardından Siper Ürün 2 geliştirildi. Bu da 150 kilometre civarı tahmini menzile sahip. 30 kilometre irtifa tavanı var. Gelişmiş hava tehditlerine karşı etkili. Ama yine bu tehditler hava soluyan tehditler. Bu sistem de şu an teslimat aşamasında. Bunu da teslim edilmiş farz edelim. Zaten o aşamada artık. Yani şu an elimizde 2 tane versiyon var. Savaş uçağı gibi esas büyük tehditlere karşı etkili versiyonlar. Bunun ardından da Siper Ürün 3 geliştiriliyor. Bu 180 kilometrenin üzerinde menzile sahip ve 50 kilometreye kadar da irtifa tavanı var. İşte bu versiyon şu an test aşamasında ve taktik balistik füzelere karşı etkili olacak. Uzun bir süreçten de bahsetmiyorum. Testlerinin ilerlediğini biliyoruz ve bu yılın sonuna doğru Siper Ürün 3 teslim edilmiş olacak inşallah. Bu teslim edildikten sonra Siper sistemi, dolayısıyla çelik kubbe hava savunma sistemi antibalistik özelliğe sahip olmuş olacak. Ama burada da bitmeyecek. Çünkü bu sistem yüksek irtifada balistik füzeleri tespit edip imha edebilecek. Bize esas lazım olan bunun orta menzilli balistik füzelere karşı etkili olacak olan versiyonu. Yine Siper Blok 3'ün bir versiyonu olarak geliştirilecek ve doğrudan antibalistik özelliğe sahip olacak. Bu versiyon balistik füzeleri terminal safhada yani uzaydan hedefine doğru dalışa geçip atmosfere girdiği zaman değil, direkt orta safhada uzayda imha edecek. Tıpkı bugün konuştuğumuz İran'ın balistik füzesini uzayda imha eden ABD füzesi SM-3 gibi. İşte bu versiyonun 2027 ya da en geç 2028'de envantere girmesi bekleniyor. Ve bu iş kolay bir iş değil. Düşünün, hipersonik hızlarda hareket eden yani ses hızının 5 katından fazla bir hızla hareket eden 2 mermiyi uzayda çarpıştıracaksınız. Bu tarz füzeler doğrudan çarparak hedefini imha ediyor. Bir patlayıcı başlık taşımıyorlar. Kolay iş mi bu? Elbette değil. O yüzden zamana ihtiyaç var. Daha da önemlisi şu. Bugüne kadar ne benim kanalımda ne de bu tarz konuları işleyen diğer kanallarda tek bir kişi bile çelik kubbenin yani siper hava savunma sisteminin antibalistik özelliğe kavuştuğuna dair tek bir cümle kurmadı. Türkiye'nin de böyle bir iddiası yok. Hiçbir savunma sanayi uzmanı ya da bu alanda faaliyet gösteren şirketlerin üst düzey yöneticileri çıktıkları programlarda kalkıp da böyle bir yeteneğe sahibiz demedi. Tüm bunları bile bile. Hani çelik kubbemiz vardı? Ne oldu? Balistik füzeyi NATO engelledi demek çok da mantıklı değil. Bir kısmı art niyetli, onu geçiyorum. Ama ciddi bir kısım muhtemelen bu konuyu bilmediği için bu suçlamaları yapıyor. Daha da önemlisi sonuçta biz NATO üyesiyiz. Yani çelik kubbe uzayda bir balistik füzeyi vurabilecek hale geldiği zaman da onun önlenmesi NATO'ya ait bir füzeyle de yapılabilir. Bunda bir sakınca yok. Ki onun vurma ihtimali daha yüksek olabilir. Konumu daha iyi olabilir. Zamanlaması çok daha başarılı olacaktır. Ve o an kendi sisteminizi değil onu kullanırsınız. Yani kısaca özetlersek neden balistik füzeyi çelik kubbe imha etmedi? Çünkü çelik kubbe yani siper henüz antibalistik kabiliyete sahip değil. Ve bugüne kadar da kimse bu kabiliyete sahip olduğunu zaten iddia etmemişti. Türkiye'de her şeyin tamamlanması için 3-5 yıl var. Bu 3-5 yılın sonunda bu tarz durumlarda bu soruları sorun. Ama dediğim gibi şu önümüzdeki 3-5 yılın sonunda. Çünkü Türkiye o zaman her şeye tam anlamıyla hazırlanmış olacak. Allah'a emanet olun.